Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az kalın bir ip kullanacağım. Yani bugünkü modelimizde bir iki sırada şöyle lastiğimi başladım. Şişlerim 4,5 numara. Modelimiz oldukça güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Şöyle ilmeklerimi çıkardıktan sonra 2 sıra haroşa lastik yaptım. Bunun üzerine modelimi kurmaya başlayacağım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 olacak. Yani her model 2 ilmekten oluşuyor. En sonuna 1 ilmek ekleyeceğiz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan girerek şöyle bir ilmek çıkardım. Aldım bunu. Daha sonra bir artırma yaptım. İlmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3. Yine bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan girdim. Bir ilmek çıkardım. Bunu örmeden aldım böyle. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Önce bir ters ilmek, daha sonra sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Bir artırma yapalım ve ilmeğimizi düz olarak örelim. Birinci sıra ön yüzünde yapmamız gereken işlem bu. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördük. Daha sonra sıradaki ilmeğimin de arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve bir ilmek de şöyle doladım, yani artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde başladık. Bir ters, daha sonra bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıra sonunda bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki bakın bu 3 tane olan ilmeğimi de sırasıyla ters örüyorum. Yani bir düz, 3 ters ilmek ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bir ters, bir düz, 3 ters ilmek örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimde, yani sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak da ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. İlmeklerimiz arttı. Şimdi bunu dördüncü sıra arka yüzünde keseceğiz. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Şu şekilde devam ediyorum. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Burada düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Ters olan 3 ilmeğimi de üçünü bir alarak
ters örüyorum. Bakın bir düz, sıradaki 3 tersimizi de şu şekilde üçünü bir aldım ve ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Artırdığımız ilmekleri 4. sıra arka yüzünde kesmiş olduk. Burada ilmek sayımız tekrar eski sayısına geldi. Modeli bir kez kurduk. Modelimiz dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor. Gayet güzel, gösterişli bir model. Şöyle. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de tekrar düz ördüm. Bakın ilmek sayımız geri eski sayısına geldi. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra şişime bir kez doladım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Bir ters. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ters. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkaralım. Daha sonra bir artırma yapalım ve şişimizdeki ilmeğimizi de düz örelim. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. İkinci sıra arka yüzündeyim. Burada kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimi düz ördüm. Diğer 3 ilmeğimi de ters örüyorum. Sırasıyla şöyle, yani bir düz 3 ters ördük. Bir düz 3 ters örerek sıramızı tamamlayalım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz olan ilmeğimi düz ördüm. 3 terse gelince şöyle ipimi öne aldım. 3 ters ilmeğimi topladım ve bunları keserek tek ilmeğe düşürdüm. İlmek sayımız burada tekrar eski sayısına gelecek. Bir düz, bir ters örüyoruz. Tersleri 3 ilmeği bir alarak. 3 ilmeği bir ters örerek tek ilmeğe düşürdüm burada. Daha sonra yine bir düz, bir ters örüyorum ama terslerimizi şu 3 tersi toplayarak. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Bu şekilde modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelde kaydırma yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ettik. Evet, sıramı tamamladım.
Model böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle kabartmalı görünen modellerden. Bir parçada daha önce hazırladım. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bunda hiç lastik kullanmadım. Model lastik istemiyor gördüğünüz gibi. Lastiksiz yapabilirsiniz bu modeli. Ama isterseniz altına lastik de uygulayabilirsiniz. Modelin arka yüzü de şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Evet. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanılabilir. Bebek örgülerinde. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel ve yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.